Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hiçbir yerde yapılışı olmayan, gördüğünüz gibi fıstıklı burgular baklavalı yelek modelimin anlatımını yapmak istiyorum. Bu modelin yapılışı arkadaşlar bana ait, tasarımı yani bana ait. Eminim ki bu sezon çok konuşulacak bir model olacak bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem kolay hem de şık duran bir örnek sizler için tasarladım arkadaşlar. Örneğimin yapılışına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, bir de beğenine basmayı unutmayın lütfen. Yorum da yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz modelimle ilgili. Evet, ben alt başlarken bu şekilde çift başlama tekniği yaptım. Hızlıca yapalım. Bir de modelimin ilmek sayısı onun katları artı bir ilmekten oluşmaktadır. Bu şekilde ilk başta örneğimi netleyelim. Evet, netlendi. Ben direkt ilmeklerimi alıyorum. Hiçbir şekilde örme yapmadan direkt örneğimize başlıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimi sabitleme yapıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte 2 tane düz örüyorum. 1 2. Tekrardan şu şekilde arttırma yapıyorum. Bir ters ördüm. Tekrardan bir artırma yapıyorum. 2 ters. 1 2 ters. 2 düz. 1 2. 3 tane ters. 1 2 3. Burada 2 düz. 1 2. Arkadaşlar burada tek model anlatıyorum. Tekrardan 2 ters. 1 2. Bakın burada ortada tekrardan sizler için modelimi alayım. Bakın şimdi buradan buraya kadar başladık. 2 tersimizi aldık. Burada bir tane tüm baklavamız var. Onu sizlere anlatacağım. Tekrardan buradan da buraya kadar olanı siz devam edeceksiniz. Eğer bu modelimi yapmaya başladıysanız. Nerede kaldık? 2 tane ters. Şöyle bir artırma, bir ters, tekrardan bir artırma ve 2 ters örüyorum. Bu 2 tersten sonra arkadaşlar 2 düz, 3 ters, 2 düz olarak modelimize devam ediyoruz. Ve kenardaki tek ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, burada arka yüzündeyiz. Modelimizin ilmeklerini olduğu gibi örüyoruz. Ortadaki baklava modellerimizi ön yüzünden ters ördük, arka yüzünden de ters örüyoruz. Şuradaki 2 tane ters düz olarak örüyorum. Bakın burada 3 tane artırmam var. 3 ilmeğim var artırma ile birlikte. Bunları ters olarak örüyorum. 1 2 3. 2 düz, 1 2. 2 ters, 1 2 3. 1 2 ters.
2 düz, tekrardan 1 2 3 tane ters. Bunlar baklavalarımın modelleri arkadaşlar. Pardon, bunlar da ters olarak örüyoruz kenardakileri. Baştaki ilmeklerimiz. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Şöyle ilmeklerim net mi diye bakıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım düz olarak. Bir tane düz ördüm. Tekrardan bakın şu şekilde bir artırdım. 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrardan bir artırdım. 1 2 ters. Buradaki ilmeklerimi örüyorum. Biraz hızlı örüyorum arkadaşlar. Çünkü modelimiz biraz uzun anlatımı. Buralar normal örüldüğü için hızlı geçiyorum. Evet, arka yüzünü de olduğu gibi örelim ve üçüncü sıramıza devam edelim. Üçüncü sıramızdayız arkadaşlar. Burada üçüncü sıramızda devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir tane düz aldım. Tekrardan bir artırma yaptım. Ortadaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın kaç tane oldu. Bir arttırdım. 1 2 3 4 ve 5 tane ters ördüm burada. Bir artırdım. 1 2 tane ters ördüm. Tekrardan 1 2 tane düz ördüm. Burada arkadaşlar şimdi yarım bir fıstık modelimiz var. Tekrardan örneğimi alıyorum. Bakın buradaki şimdi bu üçüncü sırada ki buradaki fıstık modelimizi yapıyoruz. İpimi şöyle arka tarafa getireyim. Hemen önce bir tane şu tersimi örelim. Bir ters ördüm. Burada iki tane tersten önce şu sırayı izliyoruz. Bakın burada en alttan hemen bu şekilde bir şöyle doladım. 2 doladım. 3 doladım. Ve 4. Tekrar bir tane daha. Arkadaşlar siz ipinizin kalınlığına göre fıstığınızı dolama şeklini yapabilirsiniz. Ben Angora'da yani alize ince ipte 5 tane dolamıştım. Burada da size göstermek için 5 tane doluyorum. Bu şekilde fıstığımı yapıyorum. Tekrardan bakın şu ikinci tersimi şişime taktım. Diğer şişimle hepsini birlikte şöyle bu şekilde alıyorum. Bakın arkadaki şu birinci ördüğüm tersimi de birlikte alıyorum. Burada çünkü bir tane ilmek eksiltme yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde hepsini bir ilmekten çıkartıyorum. Ve tekrardan bakın şu şekilde bir tane ters aldım. Yani ortada arkadaşlar iki tane ilmeğimiz kalmış oldu. Evet, bu şekilde örelim. Diğer ilmeklerimizi de örelim arkadaşlar. Şu şekilde artırma yapıyorum.
sırayı da örelim. Arka yüzünü de örelim arkadaşlar ve 4. sıramıza devam edelim. Evet, 4. sıramızda videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet, 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi 4. sıramızdayız. İlmeklerimi örüyorum. Bakın burada 1, 2, 3 tane artırma yaptık. Artık bu artırmadan sonra şimdi ilmek eksiltmelerimize geçiyoruz. Bakın hemen bu artırdığım ilmeğimle yanındaki ilmeğimi ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir, iki, 3 tane ilmek ördüm ters olarak. Tekrar 1, 2 tane ilmeği ikisini bir ters olarak örüyorum. Burada 2 tane ters ilmeğim var. Evet, şimdi modelimize geldik. Buradan bakın en sondaki 2 tane bu ilmeklerimizi şişimizi bu şekilde ön yüzünden alıyorum. Diğer şişlerimi ilmeklerimi çıkartıyorum, hepsini çıkarttım. Bakın arka yüzünden 1, 2, 3, 4 tanesini aldım bu şekilde. Tekrardan çevirdim ve ön tarafa çevirdiğim ilmeklerimi aldım bu şekilde arkadaşlar. Yani burgu yaptık. Şimdi 2 ters, 1, 2, 2 ters dedim, 2 düz, yanlış oldu, şaşırdım. Şimdi 2 ters, tekrar 2 düz, evet, bu şekilde örneğimizi yapmış olduk. Tekrardan şu şekilde 2 ters, buradaki 2 ilmeğim ikisini bir alıyorum. 1, 2, 3, bunu da aldık, ikisini bir, kenardaki ters ilmeklerimi örüyorum. Ve evet, 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi 4. sıramızdan sonra arka yüzünü ördükten sonra 5. sıramıza devam edelim. 5. sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir düzümü ördüm. 1, 2 tane tekrar 2 ilmeğimi ters olarak alıyorum. Burada bir tane tersim kaldı, onu örüyorum. Tekrardan 1, 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1, 2. 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada 1, 2 düzüm ördüm. Tekrardan bakın, burada ortada 2 tane ters ilmeğim var. Arkadaşlar bu 5. sıramıza da dikkat edelim lütfen. Bir tane ters ördüm. Buradaki ikinci ters ilmeğimin hemen altındaki ilmek sırasından bir tane bu şekilde ilmek çıkartıyorum. 2, bunu da örüyorum, 3. Bakın ortada 3 tane ters ilmeğim olmuş oldu. 1, 2 düz. Tekrardan 2 ters. Bu sıralar zaten kolay arkadaşlar. Buralar hızlı bir şekilde geçiyorum. Arka yüzünü de ördükten sonra
Bakın burada ortada artırma yapmıştık ya, 3 tane ters oldu ya. Burada arka yüzünde 3 tane düz olarak örüyoruz buraya arkadaşlar, artırdığımız ilmekle birlikte. Buraya da devam edelim ve 6. sırada örneğimize devam edelim. Evet, şimdi 6. sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Bakın burada 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı ters olarak. Bu 3 ilmeği, üçünü birlikte bu şekilde ters olarak alıyoruz. 2 tane ters örüyorum. 2 düz. Bakın ortada 3 tane ters ilmeğimiz vardı. Oldu. Yani burada artırma yaptık arkadaşlar. Fıstık modeli koymamız için burada artırma yapıyoruz o yüzden arkadaşlar. Videomu baştan sona dikkatli bir şekilde izlerseniz burayı da anlamış olursunuz. Yine 3 ilmeğim, üçünü bir aldım. Kenarda 2 ters. Bir de düzüm ördüm. Evet. Gördüğünüz gibi modelimiz 6. sırada tamamladı. 6. sıradan sonra 7. sırada burada yaptığımız işlemin aynısını tekrarlıyoruz arkadaşlar. Tekrardan sizlere diğer modelimi göstereyim. Bitmiş halini. Bu şekilde gördüğünüz gibi burada aynen bu sefer de fıstığımızı tüm olarak yapıyoruz burada. En ucundan, yani nereden yapıyoruz? İlk başta en uç kısmına yaptıydık. Burada da bakın fıstık yaparken burada bir tane delik oluşuyor arkadaşlar. Buradaki delikten de, yani artırma yaptığımız ilmekte delik oluşuyor. Bakın bu delikten de fıstığımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet, videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik benden bu kadar. Videoma like atmayı unutmayın lütfen. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.